İyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. İkinci haftanın 2024-2025 sezonunun ikinci haftasının son maçında Göztepe Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırladı ve maç 2-2 bitti. Maçla ilgili sağ dışı olayları yine gündemde, hakemlerle ilgili konular, mevzular var. Takımların oyun dizilişleri tartışılıyor. Mourinho özellikle, Mourinho ile ilgili yavaş yavaş artık çatlak sesler ayyuka çıkmaya başladı. Bu hocayla gitmeyeceği konusunda Fenerbahçe taraftarının sesleri yükselmeye başladı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz tekrardan. Mutlu hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Hocam ışığın varsa ışığını açabilir misin lütfen? Özür diliyorum. Hocam Evet. bir saniye bana müsaade eder misin? Tabii ki, tabii ki. Hay sana müsaade ederiz Mutlu Efendi. Adnan hocam sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin? Çok mutluyum. Çok mutlu hocam gibi mutlusun yani. Mutlu ve mesudum. Mutlu ve mesutsun. Evet, Mutlu Evet. hocam, senden başladık. Adnan hocam, sen geç geldin. Senin sıranı veriyoruz Mutlu hocama bugün. Evet, maçla Fark ilgili etmez. değerlendirmeleri... Sıramız büyükler de olabilir yani. Hocam, maçla ilgili değerlendirmeni alabilir miyiz hocam? Evet, maçın öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi geceler, daha doğrusu iyi seyirler diliyorum. Öncelikle Hocam çok maç özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Adnan hocam senin arka tarafta televizyon şeye takılabilir. Telife takılabilir. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Evet Mutlu hocam buyur. Öncelikle bu maç öncesinde yani böyle bir sonuç çıkar mı denseydi yani hiç ihtimal verilmezdi herhalde. Yani böyle bir şey söz konusu bile olamazdı. Niye hocam? Niye hocam? Tabii şimdi şöyle Fenerbahçe öyle transferler yapmış ki Maxim'i getirmiş, ondan sonra El Nesri'yi getirmiş, ondan sonra ne bileyim bir sürü transferler yapılmış. Her şeyden öncesi Jose Mourinho'yu getirmiş. Yani şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor falan filan, bir sürü etkenler var onun haricinde de. Hocam Yani sinyaller vermeye başlıyordu zaten. Sinyaller yavaş ya yavaş doğrudur, geliyordu Fenerbahçe'de. Oyun aynen anlayışı öyle. olsun. Aynen Yani öyle. Mourinho'nun yani oyun anlayışını hep konuşuyoruz hocam, yani sinyalleri vermeye başlamıştı. Evet hocam. Aynen öyle. Yani böyle bir sonuç çıkacağını kimse tahmin edemezdi işin açıkçası. Her ne kadar yani Fenerbahçe son dakikada yemiş olsa da golü, burada Göztepe'yi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Göztepe'ye değerlendirmek istiyorum. Göztepe gerçekten ayağı paslarla, fizik gücüyle, yani futbolcuların fizik ve boy gücüyle çok güzel bir oyun ortaya koydu. Ve bence haklı bir beraberlik aldı kendi sahasında. Yani bir forvet hattında biraz daha doğrusu santrofor hattında bir sıkıntısı vardı. Eğer ki santrofor hattında da o sıkıntıyı giderebilirse ilerleyen süreçte çok daha güzel maçlar ortaya koyacağını düşünüyorum ben yani. Burada Fenerbahçe ilk yarı yani rahat bir futbol ortaya koydu. İşin açıkçası ilk 15 dakika haricinde ikinci 15 dakikadan sonra ilk yarının son yarım saatinde çok rahat bir futbol ortaya koydu ve ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Burada ayrıca Göztepe'nin iptal edilen golüne değinmek istiyorum. Yani ya işte her zaman dediğimiz gibi burada bir alın teri var, bir şey var. Yani bence yani açık ve net söylüyorum, orada bir faul durumu söz konusu değildi. Yani takdir hakkı yani bu kadar da acımasız verilmez. Yani bilmiyorum yani, ama ilahi adalet neticede tecelli etti diyebiliriz yani. Göztepe haklı bir beraberlik alarak bir puanın sahibi oldu. Fenerbahçe bundan sonra, bu maçtan sonra çok daha kötü demek istemiyorum ama çok daha sıkıntılı bir sürece girdiğini belirtmek istiyorum yani Barış Hocam. Evet. Çekiç kafa
demiş ki Ali Koç sahaya çıkana kadar her şey iyi gidiyordu. Onun negatif enerjisi bitirdi Fenerbahçe'yi demiş. Adnan Hocam senin konun bu konuyla ilgili istersen genel bir değerlendirme yap. Sonra bu konuyu da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Zaten hepimizin notları var ama özellikle Ali Koç mevzusunu senin yorumlamanı istiyorum hocam lütfen. Bir maç değerlendirmesi alabilir miyim senden? Şimdi maç ben aslında en kötü ihtimal beraberlik bekliyordum gerçekten bu maçta. Evet. Ben Göztepe'nin o kadar güzel bir stadı ve taraftarı var ki çok ambiyanslı bir stadı var. Çok güzel bir stad oldu. Bir de Göztepe'nin çok fizikli futbolcular var. Çok boylu yani. Çok güzel Evet, fizikli. evet. Gerçekten ben gerçekten çok beğendim fiziklerini. Ben işte böyle Özellikle fizikli takım istiyorum, evet. ve Miroshi hocam. Heliton Evet, ve yani Miroshi çok iyi. Ya benim dikkatimi çeken oyunculardan iki tanesiydi. o ilerideki oynayan futbolcular da atletikti hocam. Tabii, Yani tabii. gerçekten Evet. diri. İshak vardı. Hocam şimdi Deniz Göztepe vardı. tabii Göztepe Hı hı. e, aslında iyi başladı. Biraz defansif başladı. Golü de buldu. Bence goldü. Faul falan yoktu orada. %100 golünü yediler Göztepe'nin. Göztepe'nin biraz çekimsel oynaması hocam Fenerbahçe'nin ismi ve Mourinho'nun olmasından kaynaklandı. Aslında Göztepe normal oyun oynasaydı inan bugün Fener'i yenerdi. Bu Fenerbahçe ismi ve Mourinho'dan dolayı çok tutuk futbol oynadılar. Aslında Göztepe'nin oyunu bu değil. Bak Göztepe ilerleyen günlerde çok güzel futbol oynayacak. Bu maçta işte ilk maçlara denk geldiği için şansları. Bence beraberlik gerçekten hak etti. Göztepe'nin hakkıydı. En az beraberlik. Fenerbahçe'de de yani yine bal yapmayan arı gibi futbolcular var hocam. Yani sadece ismi var ama kendisi yok. Maalesef penaltılar hep Fenerbahçe'nin lehine veriliyor. İşte karşı takımın muhakkak her golü hocam hangi maçta olursa Fenerbahçe vardan geri iptal oluyor. Ben bunu anlayamadım. Yani yine düğmeye bastılar mı? Ne yapıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Hayır, onu biliyoruz da ben şimdi izleyicimiz açısından söylüyorum. Bu gidişat iyi değil hocam. Ali Koç yine saha dışına provokatör eylemlere Onu başladı sonra hocam. değinelim mi Onu hocam? konuşacağız. Onu konuşuruz Tamam, onu hocam sonra. konuşacağız. Şimdi ben de biraz Evet. notlarım var. Onlara değineyim. Hocam ben ikinizin de düşüncesinin tam tersi olarak iptal edilen golde istemsizce bir basma olduğunu düşünüyorum hocam. Yani İsmail'in ayağına istemsizce bir basma olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu penaltının da penaltı olmadığını düşünüyorum. Yani bu kadar çabuk VAR hakemlerine veya her pozisyonda VAR hakemlerine gidilmesi gerçekten anlamsız. Yani bu şekilde giderse bu lig yine VAR hakemleri yüzünden sıkıntı çekecekler. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun. Mustafa İlker Coşkun da iyi bir Fenerbahçelidir. Yani Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe takımını tutan bir hakemdir. Tamam, her hakemin bir takımı var ama yani şimdi ya orta hakemlerin de artık inisiyatif kullanma zamanı geldi yani. Şunu diyebilmeli VAR hakemine. Ya kardeşim tamam teşekkür ediyorum gösterdiğin pozisyonlar için ama ben pozisyonu penaltı olarak değerlendirmiyorum. Devam diyor diyebilmeli yani. Pozisyon Yani kontrolünde demeli bir hakem. Pozisyon tabii kontrolünde demeli hocam. pozisyon Tabii. kontrolünde ya illaki her pozisyonda VAR hakeminin dediği doğru olacak diye bir şey. Tamam, VAR hakemleri 2 defa, 3 defa, 4 defa falan izliyor şeyi ama sen de gidiyorsun ekrana, sen de izliyorsun ekranda. Yani şimdi orada dün o zaman Galatasaray'ın iptal edilen golünde Torreira'nın yapmış olduğu pozisyon faul mü? Yani eğer bu penaltıysa anlatabiliyor muyum? Yani hocam yine direkt Çifte Fenerbahçe lehine standartlık var hocam. Evet. aynen öyle. Yine hakemler eyyama başladılar. Yani Barış hocam inanılır gibi Fenerbahçe değil. lehine verirken
Fenerbahçe lehine verirken de Galatasaray'ın da aleyhine çalışılıyor. Bunu da söyleyelim yani. Evet, Adnan Hocam'a aynen Tabii. katılıyorum. Evet. Aynen Tabii. öyle. Aynen Fenerbahçe öyle. lehine Şimdi çalışırken Galatasaray'ın da aleyhine. aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe ilk yarıda, notlarıma bakıyorum bu arada da, ilk yarıda geriye dönüşleri çok zayıf yaptı. Yani geriye dönüşleri çok hızlı dönemedi Fenerbahçe. Geri dönüşlerde çok zayıf kaldı. Sonra kanatları çalıştıramadı. Bak ne zaman Osayi öne çıktı, önde basmaya başladı, topu aldı ve ceza sahasının içine girmeye başladı. Son 5 dakika yaptı bunu. İlk yarının son 5 dakikasında yaptı bunu ve 2 golü de o şekilde buldu Fenerbahçe. 2 gol geldi aynen. 2 gol de oradan geldi yani. Evet. Şimdi En-Nesyri mesela aslında Fenerbahçe 4-4-2 dizilimi olarak kağıt üzerinde gösteriliyor ama bence 4-3-3 şeklinde oynadı. Yani En-Nesyri sağ kanada gitti geldi. Zaten sürekli Çift santrafor oynadı aslında hocam. Tamam çift santrafor ama 4-3-3'e de geçti zaman zaman ve En-Nesyri sağ kanada doğru kaydı zaten hocam. Yani penaltı pozisyonunu başlatan kanattan En-Nesyri oldu zaten. Evet. Ondan Maç sonra içerisinde değişiklikler yapılabiliyor yani zaman zaman. tamam değişiklikler yapılıyor hocam, onu demek istiyorum. Tabii Zaten canım. daha önceki takımında da 6-7 kez kanat bek olarak oynamıştı yani. Şimdi ben mesajlar geliyor. Mesajları okumaya gayret edeceğim. Şimdi okuyorum. Ahmet Yılmaz iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ferdi gitti denildi. Adam maça çıkıyor. Kafasında transfer varken takıma ne verebilir ki demiş. Zaten bir şey veremedi. Oyuna girdi. Hiçbir şey de veremedi. Maalesef o şekilde kaldı. Mehmet Bayrak, Göztepe takım değil de maçı taraftar çevirdi. Yalı çocuğu ortaya çıkınca taraftar çıldırdı. Takım da haliyle coştu. Yoksa Göztepe hala hazır değil demiş. Farklı bir bakış açısı, doğru bir yaklaşım. Bana göre de Hazır öyle. değil, Yabancı evet. var hakem Hazır uygulamasına geri dönülmeli. Geçen Hazır sene- değilse hazır olduğundan neler yapabilecek artık yani. Evet. Evet. Nihat Sami de demiş ki yabancı var hakem uygulamasına geri dönülmeli. Geçen sene iyi toparlanma olmuştu. Galatasaray'ın 3. golü güme gitti. Arkadaşlar şimdi şöyle Galatasaray cephesinden söylüyorum. Bu sezon Galatasaray'ın hazırlık kampında Okan Hoca'ya sorduğum sorulardan bir tanesi buydu. Hocam bu sezonda yine yabancı VAR hakemleri konusunda ısrar edecek misiniz? Yani arzunuz, isteğiniz var mı diye sormuştum. Okan Hoca yani Türk hakemlerine güveniyoruz ama yabancı VAR hakemleri de geldikten sonra ortamın ne kadar yumuşadığını hepimiz gördük dedi ve sinyal, yani yabancı VAR hakemlerine sinyali yakmıştı. Fakat yeni TFF seçiminde başkan değişikliği olunca Okan Hoca da söylemini değiştirdi. Yani Türk hakemleri falan hani ortam biraz yumuşatmaya, biraz daha böyle işler değişir mi acaba, ılıman falan yaklaşmaya çalıştı ama maalesef bizim Türk futbolumuzda bunlar prim yapmıyor. Bizim Türk futbolumuzda maç oynanırken saha içerisine giren bir kulüp başkanı prim yapıyor. Yahu maç oynanıyor. Maç oynanırken senin saha içerisinde ne işin var? Megafon Ya bu- elinde. Megafon elinde bilmem ne, seyirci taraftar şeye girememiş, tribüne girememiş Ne de ya? ikinci yarı müdahale ediyor. Ya giremediyse giremedi. Aldılar seyirciyi hocam. Girdi. Seyirciler girdi. Sıkıntı Ya yok. Hallettiler de. tamam hocam, halloldu da halledebilir. Ya O bunlara ondan ne sonra gerek girdi var? işte. Evet. Sen işte bak sahaya giriyorsun. Koskocaman adam. Türkiye'nin en zengin adamısın. Paran, pulun, her şeyin var. Yerlerde sürünüyorsun ya. Komedi ya. Hocam komedi. amaç başka. Amaç başka. Amaç. Hocam biliyoruz amaçları. Ama amaç yani başka. bu kadar aleni olmaz ki ya. Ya sen kendi takımına zarar veriyorsun Sayın Başkan. Kendi takım. Bunu artık anla, algıla. Saha kenarında senin gibi bir teknik direktör de var. Adam maç bitmeden soyunma odasına gidiyor. İkinci golü bile görmedi Fenerbahçe'nin. İkinci golünü bile görmedi. Neymiş efendim?
oyuncularıyla daha fazla konuşmak istiyormuş. Oyuncu gelmeden senin Yok, ne işin var? şantalarını hazırlayıp gitmek için hocam, onun için erken çıkmış. Hocam bak oraya da geleceğim. Daha sonra ikinci yarıya oyunculardan da önce çıkıyorsun, oturuyorsun oraya. Ya arkadaş bırakın şu eyyamları, bırakın şu saha dışı işlerini. Ya görevinizi yapın ya. Görevinizi yapın ya. Hocam bak Mourinho ailesini getirtmedi. Şu an otelde kalıyor Evet. İstanbul'da. Ve bilerek getirtmedi. Niye biliyor musunuz? Siz hele orada bir kalın. Ben bir 3-5 ay bir bakayım ortama bir bakayım. Yani bir piyasayı yoklayayım. Oldu olmadı. Ben Cukka'yı alıp geleceğim. Oradan devam ederiz. Yine pozisyonunda yani. Tazminatı da alayım geleyim Tabii demiştir. tazminatı da alayım geleyim. Siz yorulmayın. Yani aile olarak ailecek sizin gelmenize gerek yok. Ben idare ederim. Yani malı götürür gelirim ben. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık. Ya şu Fenerbahçe bak ben şimdi bakın biz Galatasaraylıyız evet. Ama şu Fenerbahçe taraftarına yapılan zulüm ya gerçekten var ya yemin ediyorum akla hayale sığmayacak bir şey ya. Ya Maalesef, bu kadar hayal maalesef. yani hayal satılmaz ki ya. Gene hayal satmaya başladılar ya. Ya her yerden hayal satmaya başladılar. Ya Fenerbahçe taraftarı da artık istifa diye çıksın ya biraz tepki göstersin ya. Ya ikinci hafta Aslında alsan gösteriyorlar gidiyor da işte. sesini kısıyorlar. Aslında Ya gösterilen hocam taraftarlar var da sesini kısıyorlar. az kaldı. Çekiç kafa şov peşinde yalı çocuğu şov yapmak istiyorsa Acun'un Survivor programına katılsın iyi takla atar demiş. Aynen öyle. Evet Mutlu Hocam ne diyorsun yani bu Ali Koç'un durumu, pozisyonu yani sen bu Fenerbahçe nereye gidiyor hocam? Yani bu Ali Koç aldı nerelere götürüyor hocam? Şimdi Barış Hocam şöyle konuya şöyle girmek istiyorum. Yani maçın daha atmosferi daha sonucu bitmeden saha içerisine girip sözde dışarıda kalan taraftarlara destek vermek amaçlı saha içerisine girmeye çalışıyor. Saha içerisine girerken de özür diliyorum kendi deplasman taraftarlarının içerisine girerken de Göztepe tribünlerinin önünden geçiyor. Göztepe tribünlerinin önünden niye geçiyorsun kardeşim? Niye Tam orada tur attı hocam neredeyse. Tam tur insanları attı. tahrik Ya, eder vaziyette tabii, o pozisyona tabii. giriyorsun? Hocam, Yani sen sen koskoca baş- başkanısın. Ne işin Heh, var senin orada? Sen başkansın, Ya ne işin başkasını var? gönder. Ondan Başkasını sonra gönder. tribünden tabii şeyler yağıyor bu arada. Yabancı maddeler yağıyor. Onları tasvip etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Hocam bir de şu var. Belki senin teknik direktörün o ara oyuncu değişikliği yapacak veya oyuna konsantre olmuş, oyunu okumaya çalışıyor. İşte Evet. sen oyun oynanırken kendi teknik direktörünün de kafasını karıştırıyorsun. Evet. Futbolcuların da hocam. Futbolcular da Futbolcuların, karışır. oyuncuların, herkesin Tabii. kafasını karıştırıyorsun. Ya böyle bir ya bu nasıl bir ya ben diyecek kelime bulamıyorum hocam ya. Ya arkadaş Evet. ya Allah. Buyur hocam ya. Şimdi akabinde Barış Hocam tabii ortalık karışınca Göztepe kulüp akreditasyonu olan bir şahsın Ali Kulüp Koç'a çalışanı hocam. evet çalışan kulüp neyse çalışanı, evet. itekleyerek yere düşürdüğü görüntülerde de mevcut yani görülüyor. Şahıs da tabii bu arada gözaltına alındı. Onu da belirtmek istiyoruz. Hiçbir şey olmaz. Yani olur olmaz artık yani tabii o da şikayetçi olacaktır yani o bir gerçek yani. Şimdi ya önce iğneyi insanlar kendine batırması lazım. Ondan sonra çuvaldızı karşı tarafa batırma. Öyle derler yani eskiden gelen atalardan gelen bir söz bu. Bir deyim yani. Yani ya kardeşim yani sen koskoca kulübü temsil eden bir başkansın. Ya ne işin var senin saha içerisinde? Ne işin var Göztepe taraftarlarının önünde? Yani bir nevi yani işte şey oldu yani tahrik oldu insanlar. Ya kendini o pozisyonuna niye düşürüyorsun? Ne işin var yani senin oralarda
İtilip kalkırıyorsun işte. Ondan sonra da yerlerde sürünüyorsun. Yazık değil mi koskoca Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın o duruma düşmesi? Yani biraz da bu yönden bakmak lazım yani. Bu kadar Hocam, Fenerbahçe taraftarlarına yazık değil mi? Başkanlarını bu şekilde görmeleri yani. bak bir yandan da yabancı basını takip ediyorum şu anda ve yabancı basın da şu anda işte mesela Mourinho olunca yani Ali Koç'u kimse tanımıyor hocam. Tabii. Tabii, Ali tabii. Koç'u Tabii. kim tanır ya? Şu an mesela yabancı Kimse basın hep tanımaz. herkes diyor ki Mourinho'nun takımı son dakikalarda galibiyet elinden kaçırdı. Yani hep Mourinho konuşulacak. Evet. Ya arkadaş yani Tabii. ya Evet. Neyse evet, biz başa evet geçelim hocam. yani. Evet Sen yani devam et hocam. Sen bana bakma. evet yani burada yani hatanın %99 nokta hatta yüzü Ali Koç'la alakalı diyebiliriz yani. Ya geç kardeşim senin şeref tribününe, protokol tribününe geç otur maçını izle. Ondan sonra yapman gerekeni yap. Aklı başında, aklı selim. Hocam bir de Yani ne var biliyor Amigo musun? gibi ne işin var senin oralarda ya? Hocam bir de ne var biliyor musun? Geçen sene ligin 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarda stadyum müdürünün işte Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturmayı da tamamlandı. İddianame Fenerbahçeli 2 futbolcunun da yer aldığı iddianamede 5 şüpheli için 6'şer yıl 9 aya kadar hapis istemi var hocam. Ya sen böyle bir olayın ardından, böyle bir mevzunun, böyle bir hassas durumun ardından yine bugün senin ne işin var sahanın içinde? Evet. Ya biraz el insaf. Eğer sen biraz bu Türk nasıl diyeyim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyorsan ve bir kitleyi ve bir spor kulübünü temsil ediyorum diyorsan lanet olsun şampiyonlukları falan geç. Ya şu insanları provoke etmeyi bırak artık. Şu insanların artık bu toplumun, bu taraftarın yakasından elini çek. Çek ve işinin başına dön. Bu şekilde başkanlık olmaz. Sen bu şekilde bu oyuncu grubu, bu camiaya sen bu şekilde yakışmıyorsun ya Sayın Başkan. Yakışmıyorsun. Ya biraz ağırlığın olur ya. Biraz ağır ol ya. Sen başkansın, işverensin her şeyden önce. Doğru değil mi hocam? Evet. Milyonlarca insana iş veriyorsun. Direkt veya endirekt. Yani böyle bir yönetim şekli. Ya sen kendi iş yerinde de mi böyle yapıyorsun insanlara? Kendi iş yerinde de mi bu şekilde insanları sürekli aşağılıyorsun, hırpalıyorsun, kafana göre hareket ediyorsun? Para sende olabilir, evet ama bir işi yönetirken işi ehline bırakacaksın. İşi yönetmek ayrı bir şey, para sahibi olmak ayrı bir şey. İkisi çok farklı şey. Para bende, ben ne dersem her şey doğru mantığına gidersen işte Fenerbahçe'de yaptığın gibi olmaz. Olmaz. Senin 2 tane futbolcun şu anda 6'şer yıl 9 aydan hapis sistemiyle de yargılanıyor. Geçen sene hep önlerine düştün, önlerine aldın, taraftarların önünde ligden çekileceğiz ayağına topladın taraftarları stadyumlarda. Gövde gösterisi yaptın, futbolcular da havaya girdi. Biz her maçta istediğimizi yaparız mantığına girdiler. Ondan sonra çıktılar Galatasaray maçında da bir sürü olaylara karıştılar. Ya bunun bir yasal bir şeyi olmalı artık yani ya. Buna birileri dur demeli ya. Ya bu futbol ya, spor ya. Yani dövüş sahası, dövüş arenası değil ki buraya. Dövüş arenasında bile 2 kişi çıkıyor arenaya, ringe. Birbirini dövüyor, yumrukluyor. Dışarıdan kimse müdahil olmuyor ya. Ya sen her şey, nerede olay var, nerede yani daha da ağzımı bozacağım, pislik var diyeceğim. Olayın içinde sensin ya.
Barış Hocam, Jose Mourinho maç sonu açıklamada bulunmuş. Değerlendirebiliriz. Adnan hocama biraz sonra geçelim oraya hocam. Adnan hocama da biraz vereyim ben. Adnan hocam da şey yapsın, değerlendirsin. Şimdi Ali Koç zaten bu konuda sicili bozuk Ali Koç'un. Ali Koç bu hareketleri her başlardaki kendi stadında daha fazla yaptı. Kendi tribünden aşağı kendi seyircilerin üstüne atlayıp kavga eden bir insan. Allah korusun bugünkü maçta sen orada galeyana gelse taraftar hepsi aşağı atılsa seni linç etseler arkadaşım Hocam sen ya. çocuk musun cahil misin? Zaten ortalık gergin bak. Zaten bu Orta Asya her yer ortalık savaş şeyinde kaynıyor. Sen de bir de milletin şeyleriyle oynuyor. Sinir uçlarıyla oynuyor kardeşim. Olmaz. Yani provokatörlüğün bu kadar şeyi olmaz. Ali Koç Türkiye liglerinin, Türkiye futbolunun başına gelmiş en şanssız, en tehlikeli bir insan hocam. Söylüyorum ben size. Gerçekten çok tehlikeli hareketler yapıyor. Çok sakıncalı hareketler yapıyor. Bunu bir an evvel düzeltsin. Kendisini bu türlü olaylardan dışına alsın ve tüm maçları sahanın dışına çıkarmaya çalışıyor hocam. Amacı başka. Amacı gerçekten amaçlarından birisi de şu. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmak istemiyor hocam. Fenerbahçe'yi başarısızlıkların içinde boğularak ileride takımın sahibi olmak istiyor. Satın almak istiyorlar Fenerbahçe'yi. Hocam evet bak biz bu konuya bak Evet. Söylüyoruz. insanlara biz bunları söylüyoruz. Söyledik. Geçen Evet. yayınlarımızda hep Evet. dile getirdik. Ya arkadaşlar Evet. bakın bir futbol takımına bak değerlerini yazdım ben. Her iki kulüp arasında ki değer yani kadro değerini yazdım. Bak Göztepe'nin Evet. kadro değeri 17.93 milyon euro hocam. Euro. Fenerbahçe'nin evet kadro değeri de 252.40 milyon euro hocam. Yahu bu paralar, bu şeyler nereden geliyor? Şimdi sen kulüpleri borçlandırıp bu işin vergisi var, osu var, busu var. Yarın bir gün amacınız ne ya? Kulüpleri satmak Hocam, mı istiyorsunuz ya? El Şimdi altından millet şunu sanıyor. Fenerbahçe taraftarı da. Ali Koç zengin para veriyor, bağışlıyor. Hiç öyle bir şey yok hocam. kardeşim. Öyle bir şey Hiç yok. öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey. Bak Boşuna öyle ileride zannetmesinler. Ali Koç gittiğinde görecekler. Ali Koç'un ne kadar takım içeri soktuğunu, ne kadar zarar verdiğini görecekler. O zaman anlayacaklar Ali Koç'un Fenerbahçe'ye faydalı mı olmuş, zararı mı olmuş görecekler. Ama iş işten geçtikten sonra olmaz Hocam bu işler. Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Demirören 100 milyon dolar para verdi ve o parayı da çatır çatır aldı hocam. Fazlasıyla aldı. Fazlasıyla aldı. Tabii. Bak 100 faizleriyle milyon aldı. faizleriyle aldı. Hiç kimse Fenerbahçe taraftarı da boşuna yine ümitlenmesin. Çatır çatır alırlar ki bu tarz insanlar 5 liranın bile hesabını yapar. 5 liranın bile hesabını yapar. Barış Hocam şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin borcu şu anda Türkiye'de en fazla kulüp En fazla, ve devamlı evet. artıyor borcu. Evet. Ve borcu devamlı artıyor. Ali Koç para veriyorsa bu borç azalması lazım. Evet. Öyle değil mi? Sürekli artıyor. Hani nerede Ali Koç'un verdiği para? Hepsi hikaye hocam. Amaç gerçekten Fenerbahçe'yi çıkmazın içine sokup Fenerbahçe'ye bunlar ele geçirmek istiyorlar. Hocam Yani asıl bak Acun bu işin tabii bir ayağı. Bak bundan sonra bu takım ya bak Mourinho gitsin. Mourinho gidince Mourinho'nun bütün mali yükü bilmem nesi de yüklenecek Fenerbahçe'ye. Çok büyük büyük zararları olacak yani. Evet. Yani kimse zannetmesin bu Mourinho bak biz burada yayınlarda defalarca söyledik. Biz şunu düşünüyoruz. Yani ben kendi adıma en azından hocalarım da öyle olduğunu düşünüyorum ama ben yine kendi adıma söyleyeyim bunu. Mourinho'nun ligin sonunu göremeyeceğini düşünüyorum ben. Kesinlikle bu ligin sonunu göremeyecek.
Jose Mourinho çalıştığımız yerden gol yedik demiş maç sonu açıklamasında. Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. Derken Ali Koç sahanın içerisine girdi ve bütün planlarımı bozdu. Orası yok tabii, ben uyduruyorum orayı. Üçüncü golü atabilecek şanslarımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar. Duran toptan. Hocam bak, duran toptan diyor. Hocam bak, futbolda duran toplar gerçekten çok önemli. Akan oyunda kilitlendiğin noktada her zaman ama her zaman ofansta ve defansta duran toplarla ilgili çalışman lazım her antrenmanda hocam. Yani duran top organizasyonu mutlaka ve mutlaka dönem dönem taktiksel olarak çalışman lazım. Bu futbolun kesinlikle Hocam her olmazsa antrenman sonunda olmazı. çalışılması lazım. Her Aynen antrenman öyle. sonunda çalışılması lazım. Tabii. Aynen öyle. Daha sonra Cenk Tosun ile gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı. Ah hoca, sen Cenk Tosun'a bel bağladıysan ey yavrum ey. Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu. O yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma göstermem gerekiyordu. Ya tamam da sen şimdi seçmişsin görüntüleri. Görüntüler senin elinde. Sen şimdi soyunma odasına gidince hangi oyuncuya göstereceksin onu? Zaten elinde hazır senin görüntüler. Oyuncular Oyuncu- gelmeden Evet, oyuncularla beraber gir. Hemen sen, yani senin gitmene gerek yok. Yardımcını gönder, hazırla pozisyonları de, geliyorum de. Sen ikinci golü görmedin. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golü görmedin hoca. Ya neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Harbiden yani Mourinho çok inanılır gibi maçlardan değil ya. atılır hocam. Hakemler çok maçta atar Mourinho'yu. Bak görürsün Hocam birkaç hafta sonra. deplasman Tabii. maçı olduğu için çok fazla yellenmedi. Bak Tabii. kendi sahasında çok apayrı bir reaksiyon gösterecek. Şimdi bu maçtan sonra özellikle bir dahaki maçta çok farklı reaksiyonlar gösterecek yani. evet. Hemen var şeyini gösteriyor. Pozisyonuna VAR'a gidilmesi gerektiğini işaret ediyor. Tabii işaret ediyor. Tamam da Hakemi yani- yönlendiriyor. Yönlendiriyor işte. Herkesi yönlendirmeye çalışıyor. Bir o biliyor yani. Bir o futboldan anlıyor yani. Bir de Hocam, Ali Koç. evet, bir de Ali Koç. Mutlu hocam, var mı değinmek istediğim bir şey? Değinmek istediğim bir şey yok Barış Hocam. Yani söyleyeceklerimizi söyledik. Yani Hocam şunu soruyorum sana o zaman. Fenerbahçe'de en kötü oyuncular veya oyuncular kimdi? Bugün yine aksayan oyuncu veya oyuncular kimlerdi? Senin gözlemlediğin, izlediğin kadarıyla. Ve Göztepe'de de beğendiğin oyuncu veya oyuncular hocam. Ve yani niye? Neden? evet, şimdi Fenerbahçe'de Adnan hocam, aynı sorum senin için de geçerli. Fenerbahçe'de beğenmediğin oyuncu derken daha çok defansta ben Fenerbahçe'nin defansını ya orta saha ve ileri uç tamam 3 haftadır aynı kadroyla çıkıyor. Avrupa Kupası dahil. Ama defansta sürekli değişikliğe gidiyor Mourinho. Takip ediyorum. Defansta sürekli Evet, değişiklik doğru gidiyor. tespit. Bugün de değişikti. Bekao değişti geldi. Evet. İlk 11'e girdi. Şimdi burada en kötü derken Osayi Samuel sağ bekte oynatılması biraz yani istediği şeyi gösteremedi. Yani beklenilen performansı gösteremedi. Bindirmeleri pek yapamadı diye düşünüyorum. Yani orada Çağlar'ın da bir iki hatası oldu ama Osayi Samuel daha bir tutuk maç ortaya koydu diyebiliriz. Hatta buna İsmail'i bile ekleyebiliriz yani. Yani biraz dediğim gibi İsmail, Çağlar, Osayi Samuel bunlar yeterli etkiyi gösteremediler. Göztepe'ye gelecek olursak Göztepe'den özellikle Koray Günter ve Romulo'yu çok beğendim ben. Çok güzel. Bir de Erdoğan vardı. Doğan Erdoğan. Evet hocam. Çok iyiydi orta sahada. Özellikle 21 numara.
Evet, ayağına aldığı topları çok iyi değerlendirdi. Çok iyi olumlu kullandı. Onun haricinde Koray Günter hem defanstan ileriye çıkarak atmış olduğu golde olsun. Yine orta sahaya kadar gelip vermiş olduğu paslarda falan gayet güzel bir maç çıkardı. Hocam Koray Günter dedin. Evet. Hemen bir virgülünü alarak şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Koray Günter'e ikinci yarıda ayağına basıldı ve net kırmızı Evet. kart vardı orada Evet. pozisyonda. Evet. Hakemler yine eyyam yaptı. Kartı çıkartmadı. 10 kişi kalan bir Fenerbahçe bugün belki 0 puanla dönecekti buradan. Evet. Evet. Yani 10 kişilik bir Fenerbahçe hiçbir varlık gösteremeyecekti. Yani 11 kişi oynayan Fenerbahçe zaten ikinci yarı döküldü. 10 kişi kalsaydı Evet. yani 0 puanla da dönebilirdi yani. Yani burada Koray Günter'e yapılan pozisyonu es geçmesi hakemlerin, VAR hakeminin bir de, tartışmalı VAR hakeminin bir de gerçekten Geçerler. akla hayale sığacak gibi değil. Buyur hocam. Bir de Barış Hocam, Göztepe'de defans oyuncusu, yani Fenerbahçe'nin ataklarını kesen Miroşi vardı. Evet hocam. Miroşi'yi ben çok beğendim. Çok 20 olumlu. numara Miroşi. Evet, evet, aynen öyle. Çok olumlu. Hocam bir de 5 numara Yok. yanında Heliton var. Biraz şöyle fiziki falan iyi. Biraz böyle birkaç ilk topta aksadı ama hani fizikiyle falan böyle şeyi durdurdu. Oyuncuları Evet. durdurdu diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Yani Göztepe'nin zaten genelde futbolcuların yani genelinde bir fizik gücü var. Boy şeyi yüksek, orantısı diğer takımlara göre çok yüksek. Fizikleri de çok güçlü. Yani kondisyon da buna eklendiği vakit yani çok güzel bir yani ben Göztepe'nin ilerleyen süreçte eğer bu tempoyu devam ettirirse ilerleyen süreçte çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum yani. Hocam bir Güzel de bir başarı geçen hafta yakalayabilirler. Çaykur Rizespor'a değinmiştim biliyorsunuz. Bugün de Evet. Adana Adana Demirspor'u Demirspor yendiler. yendi. Evet. Çaykur Rize gerçekten dirençli bir takım. Yani Hocam Demirspor bu sene iyi düşecek. başladı. Düşer Hocam, Demirspor bu Demirspor. sene hocam, düşecek gibi geliyor bana. hocam Bana da ben aynı şey geliyor. 2-0'dan sonra biraz canım sıkıldı. Kanal değiştirdim. Demirspor'a geçtim. Şöyle bir yani fazla değil. Murat 3-5 Başkan'ın canı sağ olsun. Takım dakika, düşürüyor. 3-5 dakika izledim. Gerçekten Demirspor, yani baktım top hep şeyin ayağında, Rize'nin ayağında. Dedim bu nasıl saçma sapan futbol yani. Hocam bilerek hocam. Murat İkinci yarı, Başkan hiç transfer yapmadı. Bilerek evet. ikinci yarı bir gol atmışlar ama yani o kadar Hocam da buradan ben Ali Koç'a şu, yani daha doğrusu TFF'ye şunu da seslenmek istiyorum. Şimdi Ali Koç'un 90 günlük geçen seneden kalma hak mahrumiyeti. 90 günlük hak mahrumiyeti olmasına rağmen bugün elini kolunu sallaya sallaya o stada nasıl girdi? Yani boş stadı basıp oralarda kabadayılık yapmasını çok iyi biliyor Ali Koç. Bak bugün de Hocam 90 ona günlük şöyle bir hak şey. mahrumiyeti olmasına rağmen Göztepe tribünlerine, yani Göztepe stadında kendi taraftarının önüne falan filan oralarda oralarda sıkıntılar yaptı. Yani Barış Hocam, buradan Barış Hocam. buyur hocam. O konuda şöyle bilgim var gibi. Evet hocam. Yönetmeliği değiştirdi de bu yeni başkan yönetim. Başkanlar artık ceza yemeyecek. Yani Evet. geçmiş cezalarda silindi biliyorum ben. Silindi Silindi olarak biliyorum. mı? Öyle mi oluyor hocam? Sicil. Öyle oluyor. Çünkü yeni yasada bundan sonra ceza yemeyecek dedi mi geçmiş cezalar da siliniyor. Hocam Çünkü bundan başkanlar sonra artık başkan ceza yemeyecek diye. yemeyecek ha. Tamam. Şimdi bu şu hareketten dolayı, şu olaylardan Yok dolayı canım. maç Bu suç oynanan ayrı bir akan, şey. hocam Hocam oynanan evet hocam. sana bir şey diyeyim mi? Bana şöyle, bu adli olay zaten. Şu Heh. anki Ali Koç'un bugünkü yaptığı olay adli olay zaten. Ya hayret bir şey Federasyonu aşan bir ya. olay. Değil mi Mutlu Hocam? Sen yani bilirsin Şimdi emniyetin evet, içini. Adli ya olay şimdi, yani adamın. adli Provokasyon. adli olay boyutunda Atlan Hocam orada bir dediğin gibi bir Tahrik ediyor hocam. Tribünleri durumu tahrik söz ediyor. konusu olması gerekir. Şikayetçinin olması gerekir. Bunların hepsi değerlendirildiği vakit bir suç duyurusunun olduktan sonra adli durum
söz konusu olabilir. Yani öyle bir Şimdi durum Mutlu olabilir. Hocam bir pozisyon düşün. Bir futbolcu ayağında top var. Mesela bizim Abdülkerim. Gelişiyle ne diyor hakem? Gelişi diyor sakatlanmaya yönelik yani sakatlanmaya Tehlikeli yönelik hareket. bir hareket. İstersen tehlikeli hareket. Değmesin istersen. Hemen veriyor cezasını. Bu da öyle. Gelmeden vereceksin cezasını hocam. Tribün Evet. indiği zaman, ortalık karıştığı zaman ceza verme zaten. Önceden vereceksin bunlara takır 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 doğrayacaksın hocam. Yarın o tribünler, şimdi Göztepe tribünleri. Yarın bu Galatasaray'ın stadında yaptıkları zaman, Trabzon'da yaptıkları zaman ne olacak? Yani Hocam şu bunların anda boyutu iyi bir şey değil yani, evet. şu anda Türk futbolunda bu kadar nefret ve kin tavan yaptıysa bunun bir Ali Koç'un numaralı yüzünden, evet. sorumlusu Ali Koç'tur hocam. Yani Yani şeyi son söyleyeceğim. 2 senedir özellikle nefret saçmaktan başka bir şey yapmıyor hocam. Hocam bu yıllardan bu yana Fenerbahçe başkanların çoğu böyle yapardı ama bunun kadar olmadı bak. Bunun kadar nefret tohumu, nefret edilen bir başkan olmadı bak. Söyleyeyim ben sana. Mesela Aziz Yıldırım, ondan önce diğer başkanlar, Ali Şenler, kimler geldi, kimler geçti. Gerçekten bu kadar değildi bak. Söyleyeyim sana. Bunun değişik bir boyutu var abiciğim. Bu sadece tribün içi futbol değil. Bu futbol dışına da sallıyor. Tehlikesi ben bundan görüyorum yani. Futbolun Yani dışına çıkarıyor olaylar. futbolun dışına bilinçli Ha, olarak atıyor diyorsun hocam. tamam. Evet, aynen öyle. Aynen katılıyorum. Şimdi ben şunu Bunu belirtmek evet istiyorum hocam. Barış Hocam. Yani Buyur hocam. şimdi bu kadar olayları konuşuyoruz. Bu kadar tartışmalar ortaya konuluyor. Yani Adnan Hocam da az önce belirttiği gibi yani geçen yılın yani yaşanmış bir olayın cezası siliniyor. Cezası silinirken bu federasyon kendi kafasına göre karar alabiliyor. Yani ve tekrar bu sezon başlar başlamaz daha ikinci haftasından tekrar olaylar yaşanıyor. Ya kardeşim ben şunu anlatmak istiyorum. Yani her maç öncesi bir güvenlik kurulu oluşturulur stadyumlarda. Biz de bunları Tabii. içinde bulunduk zaman zaman. Yani değerlendirilir maç öncesinde falan. Ona göre tedbirler alınır, aldırılır. Yani şimdi bir federasyon kendi kafasına göre yani nasıl böyle bir cezayı iptal ettirebiliyor? Yani bunda yani federasyon içerisinde bulunan kurullar veya işte diğer böyle bir karar alınırken işin güvenlik konusuyla ilgili yani İçişleri Bakanlığı'na kadar bunlar belirtilmesi gerekmez mi? Yani ben orasını anlatmak istiyorum yani. Hocam adam emniyet müdürünü bağlamış. Öteki polisi bağlamış. Statta görevli Yok hocam, stat yok şeyini. öyle. Ya nasıl yok hocam? Sen geçen sene Valiyi stada nasıl bağlamış. geldiğini bilmiyor musun? Adam valiyi bağlamış. Tabii. Herkes adamın önünde el pençe ya. Ya böyle bir şey, Ya, böyle bir dünya yok ya. Yani şimdi oradaki emniyet müdürlerimiz de işte kamu görevi yapan bütün memurlarımız da yapılması gerekeni yapıyordur. Yani Ben sanmıyorum hocam. Tamam ben seni anlıyorum. Hani onları koruma zan altında içgüdüsü. bırakacak şey Ya hocam zan kesinlikle altında kalacak bir şey yok hocam. Zan altında yok, kalacak değil. sonlar da kalsın hocam ya. Yok. Ya Eğer ki Allah öyle bir şey Allah. yapan varsa da gerekli Hocam onu diyorum işte. Ben yani gerekli herkese demiyorum ki onu zaten. Eğer öyle bir şey yapan varsa onlar da zan altında kalsın hocam. gerekli müeyyide de uygulansın yani. Buradan üst düzey kim varsa bunlara da Ya bu işe bildiriyoruz birilerinin dur demesi lazım. Ya en dipten memurundan en üste valisi midir artık neyidir oraya kadar birilerinin dur demesi lazım ya. Hemşerim sen bir dakika dur ya. Ya oyun oynanıyor ya. Oyun oynanıyor. Dakika bilmem kaç içeride futbolcular maç ya maç Yani esnasında saha içerisine nasıl alınabiliyor o durumda ben onu ya, anlamıyorum. hadi sen işte şimdi o zaman oradaki memuru, Yani. polisi, stat görevlisi bilmem nesi bunları şimdi ben olsam üst düzey vali olsam hepsini çekerim kenara gelin bakayım buraya. Gelin bakalım. Dizerim hepsini. Anlat derim. Baştan anlat derim. Ya kardeşim bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Ya siz bu adamı nasıl alıyorsunuz oraya ya? Yani ben şeye değinecektim Barış Hocam. Yani oradaki
Allah Allah. iptal edilirken, geçen yılki verilen ceza iptal edilirken kendi kafasına göre nasıl böyle bir karar alabiliyor? Ben onu anlamış değilim. Federasyonun böyle bir karar almasını tasvip etmiyorum yani işin açıkçası böyle bir yani konuya kesinlikle de karşıyım. Kenancığım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın yayınımızı izlediğin için. Sağ olasın, var olasın. Selamlar bizden de sana. Mesajlarını okuyoruz. Bana katıldığını ifade etmişsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ya öyle ama yani şimdi her maç ya ya hocam bak bugün Kayserispor Başkanı'nın maçtan sonra açıklamalarını okudum. İstifa etti. Adam isyanda. İstifa Ya etti. arkadaş istifa et. Yarın Etti. tamam Etti, hocam etti, istifa etti. dilekçesi cebindedir. Açıklamadı ama yarın Yok, edecek gibi. açıklandı Barış Hocam açıkladı. Tamam. Evet. Ya bu ülkede işini doğru düzgün yapmaya çalışan yapanların önü niye kesiliyor ya? Ya adam ya neyse cümlelerimi de şimdi fazla seçmek şey yapmak istiyorum. Ben buradan Mourinho'ya da şunu söylüyorum hocam. Hocam Fenerbahçe'de akan oyunda henüz bu zamana kadar gol pozisyonu hiç görmedik Mourinho'da. Yani Mourinho'nun oynattığı futbol anlayışında akan oyunda öyle bir gol pozisyonuna falan girme falan pozisyon çok fazla göremedim yani. Sistem diye bir şey yok hocam. Sistem diye bir şey yok. Yok, yani, sıfır. İnsan hani Mourinho dediğin zaman şimdi dünyanın elit teknik direktörlerinden birini sayıyoruz ya şimdi yani göya sayıyoruz ya diyoruz ya. Şimdi insan bir dokunuş beklemez mi? İnsan bir oyuna bir etki, futbolculara bir Tabii canım, etki, tabii. bir şey beklemez mi yani? Tabii. Hiçbir şey yok. Hocam ben baştan beri söylüyorum. İsmail Kartal'ın kemikleri sızlıyor şu anda. İsmail Kartal'ın kemikleri sızlıyor şu anda. Bak Szymański bu sezon Mourinho'nun oyun anlayışında hep geride oynuyor. Ön libero oynuyor. Pasifleştirildi. Ama Tabii canım pasifleştirildi. bugün de en iyisi oydu yine. Bugün de Szymański Hocam, çok iyiydi. Fenerbahçe'nin iyisiydi. Szymański'yi sen önde İsmail Kartal gibi önde oynattığını düşünsen. Tabii. İsmail Kartal bak o kadar puanı nasıl topladı? Evet. Ya arkadaş Futbolcular izlemiyor yerinde musunuz? oynar, evet. İzlemiyor musun bu kasetleri bu şeyleri? Ya da birileri sana söylemiyor mu ya? Ben anlamıyorum yani. Hocam, Gerçekten anlam Hocam veremiyorum şimdi ya. Mourinho gibi böyle kaprisli hocalar bir önceki teknik direktör hele İsmail Evet. Kartal gibi hocanın aynısını kopya çekmez, tam tersini oynatır. İşte ben böyle bilirim. Onu özenmem. Onun yaptığını yapmam der. Anladın mı? Tersini Evet. yapar. Bu da takıma zarar verir zaten. Eğer geçen senekini takip etse İsmail Kartal'ın oyun düzenli, futbolcular nerede oynuyor, ne yapıyor? Daha başarılı olur ama yani çağırsın İsmail Kartal'dan bilgi alsın abi. Ne oluyor? Zor bir şey ama. İsmail Kartal'dan bilgi Almaz alsın. hocam. Almaz. Almıyorlar Almaz, işte. hayatta Almıyorlar. Almaz. Almaz. Adam kendini Kaprisli, yapar mı? kaprisli. Evet. Barış Hocam şeyi söylemiştiniz. Göztepe'den sonra Fenerbahçe'den beğendiğiniz oyuncular diye belirtmiştiniz. Evet hocam. Evet hocam. Evet. Aha. Ben bugün En-Nesyri'yi, Yusuf En-Nesyri'yi çok beğendim. İyiydi. İyiydi, İlerleyen evet. süreçte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Gerçekten kayda değer bir Hocam evet. Mauro Icardi hemen paylaşımını yapmış. İyi geceler aslanlar demiş. iyi geceler. İyi olsun. geceler Mauro. Evet. Bizden de sana iyi geceler. Yani Evet. ben En-Nesyri'yi çok beğendim. Akabinde Dzeko bugün yine yani kaptanlığını gösterdi. Bayağı bir çaba sarf etti takımı için. Ceko daha ne yapsın abi? Ceko iyi yani daha ne yapsın? Dzeko çok Tabii, iyiydi. daha ne yapsın? Evet, Dzeko çok iyiydi. Evet, Akabinde daha ne demek yapsın? ki Evet. Adnan Hocam'ın da dediği gibi ona da katılıyorum. Szymański her ne kadar pasifleştirilmiş olsa da defansa İyi, dönüp oynatsa da evet. bugün yine iyiydi. Yani o yapmış olduğu ortalarla hatta ikinci goldeki kafaya En-Nesyri'ye aldı tarzında Tabii. bir pas. Müthiş bir pas attı hocam. Müthiş bir pas. 10 numara 5 yıldızdı yani. Gerçekten çok Müthiş bir pas. kayda değer bir ortaydı yani öyle söyleyeyim. Bu üç futbolcuyu direkt söyleyebilirim Barış Hocam yani. Adnan hocam sen aynı soruyu sana soruyorum.
Bu üç futbolcu zaten ben de yazdım, notlarımda var zaten. Şimanski, gerçekten El Nesri, Kumaşı, yani birkaç maç. İsmail Yüksek'i de beğendim ben. İsmail de iyi oynuyor. Gerçekten milli takım içinde şart zaten. Göztepe'de de zaten hocam orta sahada Deniz iyi. Yani gerçekten hareketli. Koray Günter, ben her zaman o çocuğu beğeniyorum. Aynı bizim Kaan Ayhan'a benzetiyorum aynı. Evet. Ahlak yapısında, tipini de böyle Koray'la Kaan Ayhan'ı benzetirim. Koray da iyi kumaş olan, iyi futbolcu. İşte bu Silva'yı beğendim. O solda oynuyor defansta. O da hep diri bunlar hocam. Fizikler çok iyi ya bu çocuklar. Romulo işte gol atan, hareketli, ileride daha iyi olacak. Yani ben Göztepe'nin şöyle genel kadrosunu hocam kötü demem. Daha zaman var. Yani bir de hocam dediğin gibi 18-19 milyonluk takım bunlar hocam ya. Bir Evet. El Nesri'nin fiyatına kurulmuş. Bak, El Nesri'nin fiyatına kurulmuş bir Aynen. takım hocam. Aynen. Yani bunları da göz ardı etmememiz lazım. Biz tamam, e, Sabancı'yla mahalledeki en küçük bir esnafı karşılaştırıyor gibi bir şeyi düşün işte. Sabancı koç şirketlerle mahallede Evet. bir bakkalı. İşte beraber Evet. bunlar da. Ha, zamanla iyi olur. Göztepe gerçekten bence ligde olması gereken bir takım. İzmir takımı ve iyi taraftarı var. İyi Çok stadı iyi var. taraftarı var. Çok iyi taraftar. Hocam biraz Tabii sonra çok sizin iyi taraftarı. hocam biraz sonra ikinize şu soruyu soracağım. O arada siz onu da düşünün diye söylüyorum. Yani hazırlıklı düşüncenizi oluşturun diye söylüyorum. Playoff'ta oynayacak takımların maçları da ertelendi. Başakşehir'in isteği Ertelendi. doğrultusunda ertelendi. Bununla ilgili de biraz sonra biraz değinirseniz, notlarınızı da alırsanız hocam sevinirim. Buyur Adnan hocam, devam edersen kaldığın yerden aynı zamanda. Göztepe yani ben sevdiğim bir takım. Yani şehir takımı. Kendi fanatik grup taraftarları var. İşte bu bizim Demirspor'da da bu sene yakacaklar Demirspor'u maalesef. Ya Murat Başkan çok yanlış yapıyor. Kendi alacaklarını sattı, futbolcuları alacaklarını aldı. Tahsilatı yaptı. Takımı şimdi Transfer kaderine bırak. yasağı geldi, değil mi? Tabii Şeyi olacağı oydu kapalı değil mi? zaten. Tahta Evet. kapalı. Hocam olacağı oydu zaten. Onu bilerek yaptırdılar, inan yani. Evet. Demirspor'u harcayacaklar, yazık. Yani gerçekten Ya çok iyi ivme yakalamıştı. Adana gibi Evet. bir şehirde Yani Adana Demirspor gibi bir takım bak kaçıncı sıralara geldi. Montella'yla çıktı, etti falan. tabii. Hocam ben bir de şunu anlamıyorum. Ya bu futbol kulüpleri, takımları bir anda bu kadar nasıl düşüşe geçebiliyor ya? Yani bunu nasıl Şimdi beceriyorlar ben Barış Hocam, anlamıyorum ya. Ona ben bir açıklama Buyur hocam. yapayım. Murat Başkanımızla da bir araya geldim ben bir ara. Evet hocam. Şimdi yani saygı duyduğum bir insan. Seviyorum da kendisini işin açıkçası. Ama Murat Başkan'ın Adana'yla pek bağı yok yani. Bağlantısı yok. Murat Başkan'ın bütün işleri İstanbul'da. Kendisi aslen Siirtli ama Siirt. Adana'yla evet Adana'yla da bir bağlantısı yok. Kulübe tabii bir şekilde başkanlığa getirildi neyse. Hocam Ee, hisselerini aldı. Hisselerin çoğunu evet, kendisini aldı. Demirspor'un yani evet. sahibi neredeyse şu anda. Tabii Evet, sahibi. aynen öyle oldu. Yani şimdi bir şey yani senin az önceki söylediğin gibi ya koskoca Adana yani bu kadar insanı var falan diyoruz ya. Yani Adana'yla bir bağı yok o adamın. Yani maçlara bile tamam gelip gidiyor, geri geliyor antrenmanlara da geliyor da maçlara bile geliyor tekrar İstanbul'a dönüyor yani. Yani korumaları Hocam arkadaşlarımız konuştuk son onlarla da bir. yıllarda Murat Başkan Demirspor'u bıraktı. Ali Koç'un peşinde koşuyor hocam. Ben onu bunu bilmem. Ali Koç'una senin ne işin var kardeşim? Ya Orada o başka bir pastanın geçen yılki derdinde mi Nece? hayır geçen yılki federasyonu işte sürklase etmek için yapmış olduğu şey ya hamleler. İşte başkanlığı bıraktı. Ondan sonra ben dedi bundan sonra Hocam konuşacağım. Nasıl ne ceza önce vereceksin? kendi takımına sahip çık sen. Önce kendi sahibine Evet, ondan sonra federasyonu değiştirmeye çalış. Sen üsttekiler uğraşır. Büyük takımlar federasyonlarla uğraşır. Senin gücün zaten takım satmışın. Hepsini satmış. Paraları almış. Alacaklarını ne olursa olsun diyor. Yarına bırakır gider. Olmaz ama ama koca şehir ama takımı olmaz. Demirspor Evet. yani
taraftarı diyeyim, daha doğrusu halkı, Adana halkı vefasızlığı hiçbir zaman affetmez yani. Gereken Bence etmemeli de zaten. gerektiği zaman da hesabını sorarlar ve gerekeni yaparlar yani. Onun için şu an tabii beklemediler, izlemediler yani. İlerleyen süreç tabii bunun ne olacağını gösterecektir yani. Yani Demirspor göz göre göre kümeye gönderiliyor. Ben her yayında söyleyeceğim bunu, yayınımızda. Evet. Göz göre göre bilinçli bir şekilde gönderiliyor. Yazık. Çünkü Adana gibi takım Trabzon'dan daha büyük olması lazım hocam. Bak, Tabii canım, dördüncü büyük nüfusu Adana ne takım ya? olması lazım. Trabzon nüfusu Tabii. kaç yani? Tabii. Trabzon'un 300, 350 bin, nüfusu 400 bin. He. e, 350 bin, 400 bin hocam. Ya yok Adana'nın şu anki nüfusu 4 bugün milyon baktım Adnan hocam. ya. 837 bin hocam. Evet evet, var. Bugün baktım Trabzon hocam. nüfusu var, bayağı O var. sonra da birkaç senede bayağı nüfus aldı hocam orası. Ondan 800, kaynaklanıyor. Ben eski rakamlara. 837 bin 100, hatta yüzünü de söyleyeyim yani. Orada hocam. Oralarda. Adana'nın nüfusu şöyle Adnan hocam, yani Osmaniye falan 4 ayrıldıktan milyon sonra falan ya hocam. 4 milyon yani. Adana şimdi merkezi de çok hareketli, artık kabına sığmaz oldu yani. Tabii. Bakma siz, Adana, eski Adana olsa daha farklı olur da fabrikaları kapandı. 100 tane fabrika kapanmış Adana'da. Evet. İnsanlar Evet. bir çare bir vaziyette parklarda geziniyor artık. Sabancılar taşındı. Sabancılar terk Tabii etti canım, Adana'ya. bütün ekonomik değerleri Adana'yı terk etti. Yani şu an Adana gerçekten çok şey bir halde yani. Havalanı da aldılar ellerine. Havalan da Havaalanına gitti. gitti. Yani çok üzülüyoruz yani. Gerçekten Adana'nın durumuna şu an çok üzülüyoruz. Hocam Dušan Tadić 3. golü bulmalıydık. 2 tane kolay gol yedik. Göztepe atmış olduğu gollerle maça tutundu. Buna biz sebep olduk. Bu şekilde olmamalıydık. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık. Çünkü Fenerbahçe'deyiz ve bu sorumluluğu göstermemiz gerekiyor. Maçın baş sorumlusu Mourinho'dur. Demiyor tabii, onu ben diyorum hocam. Bu maç Mourinho'ya yazar hocam. Yani öyle diyeyim ben size. Bu maç Mourinho'ya yazar. Kesinlikle ve kesinlikle Mourinho'ya yazar. Bak hocam, karakterden bahsetmeye başladı oyuncular. Geçen sene hiçbir oyuncu karakter kelimesini, cümlesini kurmuyordu. Evet. Bak, hiçbir oyuncu karakter cümlesini, kelimesini artık cümle içerisinde o kelimeyi kullanmıyordu. Ama şu an kullanmaya başladılar. Bak, oyuncu bazında söylüyorum ha. Yani Evet. bu cümle içerisinde bu kelimeyi kullanan hiçbir oyuncu yoktu geçen sene. Hocam bak, kendi aralarında bile, içeride bile oyuncular hocaya karşı sıkıntı olacak. Bak, Tadić, Dzeko, bunlar geçen sene İsmail Kartal'a zaman zaman zor anlar yaşattılar takım içerisinde. Tabii. Ama bu sene daha kötüsü olacak, onu da söyleyeyim yani. Ne Hocam demiş? normal. Başkanları Beton yetmez yerle hocalarım demiş Sezgin. başkanları yerlerde sürünüyor hocam. Normal yani. Evet, normal. Adam Mutlu hocam, ne diyorsun? Playoff'ta oynanacak takımların maçların ertelenmesiyle ilgili senin genel düşüncen, şeyin ne? Yani ne yorumluyorsun ya? Ne diyorsun hocam? Ben doğru buluyorum Barış Hocam. Yani bir Avrupa Kupası maçları için yani lig maçlarının ertelenmesi, Avrupa'da mücadele edecek takımlarımızın doğru buluyorum. Yani belki geçen yıl, özellikle geçen yılda biraz bu konuyla ilgili bir takım spekülasyonlar oldu. Bir takım şeyler yaşandı yani. Ama kesinlikle burada yani takım olarak değerlendirmemek lazım. Ülke olarak, ülkeye kazandırılacak puanlar olarak düşündüğümüz vakit tehir edilmesinin gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum yani. İnşallah bunun neticesini de alırız. Ülke puanına katkıda sunarız. Ki şu an biz eğer ki bir maç daha kaybedersek Çekya bizim üstümüze çıkacak. Öyle bir durum söz konusu. Yani çok puanlar artık çok yakın durumda. O nedenle yani bu ertelenme olayını gayet doğru buluyorum yani. Takımlarımıza da buradan Avrupa kupalarında başarılar diliyorum yani. Adnan hocam? Hocam şimdi zaten bu Avrupa maçlarında takımlar hep böyle bunların konuşmalarını yapıyorlardı. Vay işte ben oynuyorum, sonra Avrupa maçına gidiyorum. Öbürü benden önce dinleniyor, önce oynuyor. Bu tür ikilemler oluyordu.
Bundan sonraki tüm böyle önemli maçlarında federasyon hep erteleyecek. Tüm takımlar Avrupa'da oynayan maçlar hocam. Yani sesi kesecek yani bu konuda. Bence iyi bir şey. Mutlu hocamın dediği gibi de ülke puanı bayağı geriledi yine. Çeklerle aramızı kapatıyoruz. Bu da iyi bir şey değil. Onun için biraz dinlensinler. Kafaları daha oraya yönelsin Avrupa'ya takımlarımız. En azından ligden bir hafta uzaklaşsınlar. İyi olur. Bence destekliyorum ben zaten böyle. Tamamının ertelenmesi iyi bir şey. Bir Galatasaray ya da Trabzon'un değil. Üçünün de ertelendi mesela. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray maçları ertelendi. Bu iyi bir şey. Ertelemede ileride oynanacak zaten. Onlar da bir gün belirtirler onlara, hafta belirtirler. Herhalde milli arada falan mı oynarlar ya da ondan sonra bir şey var, onun bir programı var. İyi yani güzel bir şey. Ben ikinize de katılmıyorum hocam. Ben ertelemelerin olmaması gerektiği yönünde düşüncemi aktarmak istiyorum. Yani şimdi şöyle, zaten bu noktada Galatasaray'ın bir talebi yoktu. Başakşehir'in bir talebi vardı. Başakşehir Başkanı'nın bir talebi vardı. Göksel Bey'in bir talebi oldu. Gümüşdağ. Evet, Gümüşdağ. Galatasaray'da telefon geldi. Galatasaray'da dedi ki yani bizim öyle bir talebimiz yok ama olursa da olur dedi. Yani şimdi hocam Uyarız dedi. Uyarız dedi. Evet. uyarız dedi. Sorun yok dedi. Şimdi hocam şöyle şimdi bay geçecek takımlar var. Ondan sonra ligde devam eden maçlar olacak. Şimdi ileride bir bakacağız. Şimdi Avrupa kupaları sürekli ertelendikçe bir de takımlar oynayarak ritim tutması lazım. Tamam, her ne kadar sakatlık bilmem ne riskleri doğacak olsa da bence şimdi mesela örnek veriyorum. Beşiktaş'ın rakibi Lugano kendi liginde lig maçlarını erteleyecek mi? Ertelemedi hocam. Veya Galatasaray'ın Young Boys erteledi mi? Ertelemiyor hocam. Yani eğer onlar ki yani bizim takımlarımızdan bütçe olarak çok daha düşük seviyede olan takımlar eğer ertelemiyorsa bizim hiç ertelemememiz lazım hocam. Ve oynayarak forum özellikle lig başında yani oynayarak forum tutması gerekiyor takımların. O şekilde devam etmesi gerekiyor. Sizi anlıyorum, ülke puanı işte dinlenmesi falan ama yarın Bir de bir Barış gün hocam şu anda takımlar çok eksik daha. Trabzon'un falan forveti yok. Çok eksikler. Ya daha işte hocam transfer eksik ama yapamadılar. takım Tabii. işte Bundan da oynayacak ki kaynaklanıyor. Evet. Evet. şöyle hocam takım oynayacak, evet eksiği var, anlıyorum seni ama oynayacak ki eksikliklerinin kapatması lazım. Yani eksikliklerini kapatarak gitmesi lazım. Sezgin Gözlüklü abinin ellerinden öperim demiş. Mutlu hocam sana diyor. Çok teşekkür ediyoruz Sezgin kardeşim. Var olasın. Sezgin, ben de yanaklarından öpüyorum Sezgin'in. Yani ben ikinizin düşüncesine saygı duyuyorum ama katılmıyorum hocam. Ben farklı düşünüyorum ikinizden de. Yani hiçbir Avrupa takımı ne zaman ertelersin hocam? Ne zaman ertelersiniz biliyor musunuz? Liverpool'la oynarsın, Barcelona ile oynarsın. Ondan sonra Bayern Münih'le oynarsın. O zaman ertelersin. Derim ki Şu anda tamam. takımlarımızın kalitesi o seviyedeki takımlarla oynuyor gibi zaten şu an hocam yani. İşte ama hocam bak şimdi yani şimdi Galatasaray'ın Takımlarımız rakibi, zayıf şu anda, çok Beşiktaş'ın zayıf. rakibi. Hocam şimdi yani Galatasaray, Beşiktaş dediğin zaman şimdi bunlar hep Avrupa takımı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımı. Beşiktaş Avrupa takımı. Hadi Başakşehir Konferans Ligi takımı diyelim şu an itibariyle en azından. Başakşehir neden istemiş? Ben de size bir sorayım. Mesela Başakşehir neden dolayı isteyebilir ertelemeyi? Hocam işte Mesela neyi var yani rahat, Başakşehir'in? rahat edecek işte dinlenecek falan böyle düşünüyor onlar. Öyle düşünmüşler onlar da yani. Her atlayacağı turda tabii bir ekonomik kazanç sağlayacaklardır. Yani bunu da ön plana koymuşlardır. Ondan dolayı erteleme talebinde bulunmuş olabilirler Ya yani. hocam bak biz hep var ya futbol mantığını hep yanlış şey yapıyoruz. Şimdi bak sezon öncesi takımlar hazır değil mantığından çıkmamız lazım. Şimdi ben bunu artık Hocam aldığımız futbolcular da geliyor. Oynayarak geliyor. Kampından İşte alıyoruz adamı. Adam burada hazır değil diyoruz, sıfır. Onu diyorum. Bak şimdi yani sen Bunu şimdi aşamadık mesela yani. Ben anlamadım. bak şimdi
Trabzonspor şurada Rapid Wien'le oynadı. Ya Rapid Wien senden bir hafta önce başladı. Sadece bir hafta önce. Tamam, hazırlık kampı yaptın. Hazırlık kampında hazırlık maçları yaptın. Senin geçirdiğin süreyi onlar da yaptı. Ya bu takımlar hazır olabiliyor da bizim takımlar neden hazır olamıyor? Veya bunlar transferlerini zamanında yapabiliyor da biz neden zamanında yapamıyoruz? Yani biz bu mantıktan, bu kafadan veya işte elendikleri zaman rakiplere mesela Avrupa Kupaları erken başlıyor, şimdi eleniyorlar ya. İşte takımlarımız henüz hazır değil. Biz işte beklediğimiz bölgeler transferlerimizi yapamadık. İşte lige biraz daha geç başladık. Onlar biraz daha erken başladı bilmem ne. Ya hep bahaneler hazır yani. Barış Hocam, Barış o Hocam. sorduğun soruya şu cevap vereyim. Durun Umut Hocam. Bizim hep kafamız üç kağıtçılıkta da onun için Barış Hocam. He. Hep böyle kale hülle böyle yani oradan aşağı yukarı böyle dön. Hep odur Şimdi ya. Kafamız hep orada. Barış Hocam, Mahmut, evet. Ondan kaynaklı. Hocam çok özür. Mahmut Çiçeği demiş, Ali Koç'u dövmüşler mi? Kavganın sebebi var mı sizde diye soruyor. Bir Kavganın tek benmiş. sebebi... O bir tek benmiş. Anlatıyorum. Evet. Evet. Onu yayının başında anlattık ama kısaca değineyim. İşte taraftar, stada giremeyen taraftarlar olduğundan dolayı işte onları kendi taraftarların içerisine almaya çalışıyor. Fakat o arada işte arbedeler falan yaşanıyor. Mevzu bu yani. Maç oynanırken sahanın içerisine falan giriyor. Oralarda arbedeler yaşanıyor. Yani saçma sapan olaylar. Evet hocam. Barış Hocam, şimdi bir Bak Kenan da öğrenci aynısını söylüyor. Yani doğru Evet. söylüyor. Aynı şekilde. Yani onu demek istiyorum. Evet. bir öğrenci sınava hazırlanırken, örnek veriyorum, üniversite sınavına hazırlanırken hep deriz yani aileler olarak işi başından sıkı tutun. İşi başından sıkı Evet. tutun. Yani gevşek tutmayın. Yani veya şöyle denir, nasıl başlarsa öyle sonuçlanır veya öyle devam eder gibi söylemler yapılır yani. Şimdi burada takımlar için de aynı durum söz konusu. Yani hangi takım olursa olsun, A takımı B takımı fark etmez. Eğer ki işi başında sıkı tutmazlarsa tabii sonuçlarını hep beraber çekiyoruz yani. Gördük, Galatasaray'da da gördük. Beşiktaş maçında. Ya sen hayırdır kardeşim, antrenman maçına mı çıktın ya? Yani bu kadar saçma sapan, bu kadar gevşek oynanmaz ya. Ya yani Trabzon. Hayırdır ya? Rapid Wien senin yarı takımın ya. Yani sen nasıl böyle bir futbol ortaya koyabilirsin? Hocam nasıl biliyor musun? Bak şimdi yeri geldi yine söylüyorum. İşi sıkı tutmuyorlar Barış Hocam. İşi sıkı İşte tutacaksın. bak teknik İşin direktör ciddiyetini ele alacaksın. Öyle saçma aynen sapan öyle. şey yok yani. Buyur. Dünyanın en elit hocası dediğimiz Jose Mourinho'nun açıklaması hocam. Benim Türk futboluna adapte olmam gerekiyor. Oyuncularımın da zaman geçirmesi, yerde yatması gerekiyor. Sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor. Tıpkı diğer herkesin yaptığı gibi. Ya böyle bir açıklama, böyle bir kendini savunma, böyle bir oyun sonrası basın toplantısında teknik hani oyunla ilgili bir açıklama olabilir mi ya? Ya sen böyle konuşursan senin hangi oyuncun oyunu oynayacak da hangi oyun anlayışıyla sahaya çıkacak da yani oyun oynamayacak. Oyun oynamayacak. Kafaları oyunun içerisinde rakipte olmayacak. Ya böyle bir açıklama olabilir mi ya? Ya hakikaten şu ülkenin paralarına yazık. Bak şu ülkenin paralarına yazık yani. Barış Hocam, o Mourinho'nun açıklaması Türk futbolunu yere vuruyor bak. Türk Tabii. futbolu böyle bir yapısı var. Türk futbolu işte yere yatarak zaman geçirerek futbol oynayan bir ülke Benim demek Türk istiyor. futboluna adapte olmam gerekiyor. Neyine adapte olacaksın? Güya Ya herkes şimdi- yatıyormuş yani. Ya şimdi bırak Ayak Allah'ını uydurmam seversen lazım ya. diyor. Türk Ayağı futbolu dediği, uydurmam lazım. pardon hocalarım, Türk futbolu dediği şey içerisinde, takımlar içerisinde oynayan futbolcuların %90'ı zaten yabancı. Hayırdır ya, sen neyin derdindesin? Yani ülkeyle bir sıkıntı mı var? Yani oradaki oynayan futbol, mesela Göztepe'de oynayan futbolcuların %90'ı yabancıydı. Bir Koray Günter vardı benim bildiğim kadarıyla. Yani geri kalan hepsi yabancı. Hocam Bir de kaleci vardı. geçen yayında nasıl ne dedim ben?
bile bile Lille maçını geçmedi. Niye geçmedi hocam? Şampiyonlar Ligi'ne niye girmedi? Madara olacağını bildiği için. Yani Mourinho'yu herkes Ali Koç'u, Fenerbahçe'yi konuşmayacak. Herkes Mourinho'yu konuşacak. Bak, yabancı basında herkes Mourinho'yu konuşuyor. Önüne gelen 2 sallayacak. Arkasından gelen 5 atacak. Kim konuşulacak? Mourinho konuşulacak. Mourinho eleştirilecek. Karizmasını çizecekler yani. Mourinho da buna müsaade etmemek için, bunun böyle bir şey olmasını istemediği için Lille maçında Şampiyonlar Ligi'ne asılmadı. Sonra basın açıklamasında anlattık biz burada yayında. Hemen akabinde basın açıklamasında da Şampiyonlar Ligi bize göre bir lig değil açıklaması yaptı. Biz UEFA Ligi'ne daha uygun bir takımız diye demeç verdi. Ya demek ki hedef yani şeyde, yani altlarda, yani Ya hocam yüksek nasıl tutma yok yani. Ya bunu bir Fenerbahçe taraftar, ya yok mu şurada Fenerbahçe taraftarı bizi izleyenlerde falan ya? Ya bir Fenerbahçe taraftarlar, tepkiniz yok mu ya? Bir şey demeyecek misiniz ya? Barış Hocam, size bir şey diyeyim mi? Mourinho hayatın en büyük yanlışını Fenerbahçe'de Türkiye'ye gelmekle yapmıştır. Bak, yemin ediyorum. Hayatının en büyük imzasını atmıştır. Yanlış imzasını. Hocam 3 hafta sonra 4 hafta sonra anlayacak meseleyi o. Daha şu an biraz daha şeyin başında. Bak, yarın bir gün kış gelsin, yağmurlar yağmaya başlasın, statlar çamura falan, böyle biraz daha statların zeminlerini falan da bir görsün. O zaman anlayacak Mourinho. Lan ben nereye geldim diyecek. İstediği oyun anlayışını oynatamayacak saha zeminlerinden dolayı. Yani bir sürü sıkıntılar yaşayacak. Ya bir sürü işte olaylar yani. bahane arkasına Ama sığınıyor. her söylediği, her kullandığı olumsuz kelime Avrupa basınında, dünya basınında olay oluyor, manşet oluyor yani. Evet. Hocam her konuşmasında Türkiye'yi yere vuruyor. Türkiye'yi yere vuruyor. Ferdinand'ın açıklamasını dinlediniz mi? Ferdinand'ın açıklamasını dinlediniz mi hocam? Rio Ferdinand'ın. Mourinho artık bu saatten sonra düşüşe geçen bir hocadır diyor. Avrupa'da futbol kulübü çalıştıramaz dedi. Evet. Doğru söylüyor. Doğru. Evet. Doğru. Hayatının en büyük yanlışını da Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelmekle yapmıştır. Bundan sonra da dibe vuracak zaten. Onu söylüyoruz. Baran demiş ki İsmail Kartal'la da yürüyebilirdi Fener. Mourinho'ya verilen paraya yazık. Aynen öyle. Tabii. İsmail Kartal'a devam edebilirdi tabii. Devam etmeliydi Adnan de hocam zaten. sana da bir soru geldi. Galatasaray'ın yeni transfer yapacak mı? Adnan hocam yakından ilgileniyor diye biliyorum diye bir soru var hocam. Hocam şu anda para yok takımda. Futbolcu satmadan da alamıyor. Aslında siz diyorsunuz ya, limite takıldı Galatasaray şu anda. Bomba haber yok mu? Transfer. Bomba. Hocam Transfer geçen dedim yapamıyor. ya limite takıldı dedik hocam. Evet. Söyledik. Tabii. Bomba haber nedir biliyor musun? Hocam, Söyle hocam. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimizde 27 milyon geldiğinde 3 tane bomba transfer geliyor. Evet hocam. Evet. Hocam Gelecek ama sol bekte geliyor değil mi? hocam 10 numara geliyor, sol bek geliyor, bir de kanat geliyor. 8 numara Kanat. geliyor. Bizim diyorduk ya işte neydi bizim o? Rodriguez gibi. Evet. Öbür futbolcumuz neydi? Demirspor'da falan oynadı ufaklık. Kanat oynuyordu ya. Yunus Akgün. Yok. Yabancı, Diyor. yabancı. Bizim siyahi diyor. Yılan gibiydi, yılan. Onun gibi Onyekuru. Onyekuru gibi böyle bir futbolcu gelecek. Şart zaten. Galatasaray'ın bak genlerinde var hocam böyle bir Hocam futbolcu. defansa da şart. Hocam Defansa da Abdülkerim de şart. zaten Arabistan ciddi istiyor. Saçını onun için kesti diyorlar zaten. Konuşulan burada o. Arabistan demiş uzun saçınla gelme. Burada olmaz demiş. Adamın saçını da Saç tıraşını kestirdiniz onun en için. sonunda yani. Tabii. Saçını da hocam, kestiler hocam. Geçen yayında yaptığım uyarıdan sonra saçına çeki düzen vermiş adam. Yani ya dedik arkadaş saçlarını toparlamaktan maç oynayamıyordu. Maç yapamıyordu yani. Baran Belediyesi bak bizim cümlemizin aynısını söylüyor. Evet, aynen katılıyoruz. Evet. Evet hocam.
Yayınımızı 1 saat 16 dakika oldu, 17 dakika. Bugünkü maçın üzerinden derlemek, toparlamak istediğiniz, belirtmek istediğiniz veya hani notunuzda önemli olduğunu düşündüğünüz bir konu varsa şey yapalım, konuşalım hocam. Sonra yayını bağlayalım yavaş yavaş diyorum. Geç de oldu zaten. Evet. Var mı bir şey hocam? Barış Hocam, ben Fenerbahçe'nin özellikle Fred'in acilen takıma dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Kulübede de sarı kart gördü bugün. Yedek Evet. Bir kulübesinde. biraz Galatasaraylı olarak heyecanlıydı. acilen Fred'in takıma Evet, dönmesini aynen. istiyorum diyorsun ya. Evet, aynen öyle. Yani Fenerbahçe'nin düzelmesi için Fred'in artık sahalarda olması gerekir diye. Hocam Fred müzmin sakat. 2 maç oynar, 2 maç sonra gene sakatlanır. Tabii. Yani umarız sakatlanmaz ama Devamlılığı olmaz. gene sakatlanır. Yani artık Evet. Fred Yok, ben dikiş tutmaz yani. Fenerbahçe'nin Sen yani o oyun anlayışında birilerinin olması aynen gerek. öyle. Ben Evet, bu aynen arada öyle anlatıyorum. bu arada Acun Ilıcalı'ya da seslenmek istiyorum. Şimdi seçim döneminde ya da Ali Koç'tan mı başlayayım, sonra Acun Ilıcalı'ya döneceğim. Ali Koç taraftara şu sözü verdi. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyon olacağız mı olmayacağız mı düşüncesini taşımayacağız. Direkt şampiyon olacağız demek istiyor. Yani öyle bir takım kuracağız ki bu takım şampiyon olacak mı olmayacak mı bunu hiçbir şekilde düşünmeyeceğiz dedi. İşte kurulan takım şu an burada. Acun Ilıcalı da arkasından tabii şunları söyledi. Yani bizim alamayacağımız futbolcu yok dedi. Takıma birçok takviye yapacağız dedi. Dünya yıldızları getireceğiz dedi. Daha bir dünya yıldızı falan görmedim ben. Yani şurada Fenerbahçe'de tamam, evet, Avrupa çapında oynayan oyuncular var. Evet, ama hani skor değiştirecek, oyunu değiştirecek, etki yapacak bir Icardi, bir Mertens, bir Torreira havası veren oyuncu yok. Bir Muslera güveni sağlayan oyuncu grubu yok. Yani Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu grubu yok yani. Hocam hem o yok hem de aidiyet duygusu taşıyan yok. Yani takımı Evet. kabullenip aidiyet duygusu hocam. Mesela bir Icardi'nin aidiyet duygusu gerçekten Mourinho'ya cevap bambaşka ya. verdi mesela. Çıktı Tabii. basına açık antrenmandan Nasıl sonra profesyonel çıktı kaliteli kendisi bir cevap orada. verdi. Aynen. Ne Yani kadar güzel basın toplantısı İşte yaptı. onun adı Harika. aidiyet duygusu hocam. Sahiplenme hissi Tabii, duygusu yani. tabii, Bu tabii. ona Sıra bu böyle nedeniyle. futbolcular yakaladım ya hocam. Hem de tribünle birbirini yakalıyorlar. Tribünle birbirini yakalayan futbolcu hocam her zaman başarılı olur bak. Evet. Onun için Galatasaraylıların çoğuna sormuşlar hocam. Anket yapılmış. İşte Icardi'nin gitmesini mi istersin? Giderse şampiyon olmasını mı istersin? Gitmeyip şampiyon olmamasını mı? Ezici çoğunluğu şampiyon olmayalım gitmesin demiş bak. Aynen öyle. Bu Aynen Bravo öyle. hocam vallahi. çok önemli. Tabii bak Evet, evet. Mutlucuğum. Çok Evet. önemli bir şey var. Bu anket yani Icardi gitmesin şampiyon olmayalım kardeşim diyor. Bak ne kadar güzel bir şey. Aidiyet duygusu. İşte bunu Evet. diğer takımların hepsi işte yakalayamıyor. Yakaladığı futbolcunun da kıymetini bilmiyorlar. Satıyorlar, geri geliyor. Galatasaray bunu çok futbolcuda yaşıyor hocam. Aidiyet duygusu çok iyi futbolcular alıyor Galatasaray. Hocam Zaten saha transfer şeyinde de böyle futbolcu arıyor. Evet. Icardi'nin saha içerisinde duruşu bütün oyunculara güven Hocam veriyor. Bak, bütün Hocam oyunculara ağası özgüven ağası veriyor. patron hocam. Evet. Evet. Duruşu Aynen bile öyle. adamın şeyi ya orada ya. Yani bak şimdi Kerem'e dünkü yayında söyleyecektim de atladım orayı ben. Şimdi aklıma geldi, söyleyeyim. Kerem'e yaptığı asist akıl dolu bir asist ve asisti yaptıktan sonra hocam asisti yaptı ya, pası verdi, sırtını döndü, elini kaldırdı yani. Daha hani asisti yaptıktan sonra Gol %100 demek. Tabii. gol Evet. aynen adam Evet. golü kokladı yani orada. Evet. Biliyor Yani hocam. Adam bilerek biliyor yapıyor onu yani. zaten. Aynen Biliyor öyle. tabii. Yani Ezberci değil, akıllı. asist hocam pası verdi. Yani o zaten şey, yani şapkadan tavşan çıkaran bir şey yani. O pası vermek de defansın ayağının dibinden o pas atmak da her baba yiğidin harcı değil.
Sonra pası verdi, yönünü döndü, ellerini kaldırmaya başladı yani. Daha Kerem piyasada yani topa koşmaya Hocam, başladı yani Hocam Kerem yani. Hacı orta sahadan topu vuruyordu. Daha vurduğunda gol diye Aynen koşarak öyle. gidiyordu. Daha top havadaydı. Biliyor adam Aynen onun gol öyle. olacağını. İşte hocam bak geçen kimle konuştuk ya? Biriyle konuştuk. Kamuran hocamla konuştuk. Bizi izliyorsa buradan da selam olsun. Hatırlar mevzuyu. Kamuran hocam dedi ki bak yani kendisi de burada Karabağ'da falan teknik direktörlük yaptı. Yani burada Avusturya'da Karabağ'da teknik direktörlük yaptı. Hocalığını yaptı. Karabağ kuran teknik direktörlerden birisidir yani. Çok üst seviyelere falan taşıdılar yani. Hocam diyor ki bir oyuncu diyor topa diyor hani vurdu kaleye vurduğu an diyor şutu vuruyor ya diyor. Orada diyor duygusal olarak kalpten diyor onu hissetmesi lazım diyor. Yani onu vurduğu an gol olacağını hissederek vurması lazım diyor. Eğer o duyguyla hisle vurmazsa diyor zaten o vuruşun bir anlamı yani istediği şeyi yapamaz diyor yani. O Barış hissiyatla Hocam topa vurması can gerekiyor. vermektir işte. Topa Heh. can veriyor yani. Tabii Evet. topa can Onu demeye vermektir. getiriyor Tabii. yani. Tabii. Yani o aklıma geldi de şimdi birden onu da ifade edeyim istedim. Evet hocam. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İzleyicilerimiz de takipçilerimiz de ara ara geliyorlar gidiyorlar böyle. Arkadaşlar yeri gelmişken yayınımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Yayınımızı beğenip kanalımıza da abone olsanız seviniriz. Bir dahaki yayınlarda hep beraber yine görüşürüz. Diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun hocalarım. Söz sizde. İyi akşamlar, saygılar. Herkese iyi akşamlar.